Herkese selamlar. Tekrar Hüseyin Kantürk'le beraberiz. Öngörüleriyle beraber Hüseyin Kantürk'ü tanıyorsunuz. Çıkan öngörülerini de son birkaç aydır neler olduğunu da izliyorsunuz. Hüseyin'le bugün 2 gündür gelişen Suriye'deki ikinci Dürzi isyanını ve daha sonrasını konuşalım dedik. Hüseyin nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk Emre. Teşekkürler. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi bu 2 gündür Suriye'de Dürziler ikinci kez isyana kalkıştılar. İlk isyanda Nusayrilerle beraber hareket ediyorlardı. Bu ikinci isyanda Süveyde kenti bazlı İsrail destekli bir isyana kalkıştılar. Daha sonra Suriye ordusu müdahale etti Süveyde kentine. Tam Süveyde kentine Suriye ordusu müdahale ederken İsrail Hava Kuvvetleri Şam'ı bombaladı ve Suriye ordusu bulunduğu yerden çekildi. Süveyde kentini Dürzilere bıraktı. Daha sonra da Dürziler yine aynı gün içerisinde İsrail bayrağı açtılar ve bölgede bulunan Araplara yönelik saldırılarda bulundular. Bunu gören Arap aşiretleri de, bu videoları, görüntüleri gören Arap aşiretleri de birden hareketlenerek Süveyde'ye doğru yola çıktılar. Bundan sonra ne olacak sence Hüseyin? Şimdi aslında bir sene öncesinden bunların işareti vardı. Yani işareti vardı derken bir sene önce yazmıştım. Yani 2024'ün sonlarında dedik ki arkadaş şimdi İsrail yani şeyden sonra Şara'nın hızlı gelişinden sonra İsrail bunu hazmetmez. Dürzüler üstünden İsrail'de Suriye içinde harekete geçecek. Yani sadece İsrail ilişkili olduğu kanat PYD tarafı değil. Aynı zamanda Dürzü tarafı diye de anlatmaya başlamıştım aslında. Değil mi? 2024'ün sonu. Ve bunu tarihsel şeyiyle de anlattım. Yani sadece öyle üstten ya bunlar Dürzü ile ilişkileri var diye değil. Ta 11. 12. yüzyıldan aralarındaki ilişkiyi anlatarak yazmıştım o zaman da. Sonra birkaç gün önce yine aynı şeyleri paylaştım. Yani bu Dürzülerle Yahudilerin, Haçlıların ilişkileri ta 11. yüzyıllardan 12. yüzyıllardan başlıyor. Yani Haçlılar buraya geldiğinde bölgeyi işgal ettiğinde şeyler kuruldu. Kudüs'ün dışında Antakya'ya kadar olan bölgede hatta işte daha içeriye doğru olan bölgede Haçlı devlet, küçük küçük Haçlı devletleri kuruldu. Bunlar aslında bugünkü Nusayri ve Dürzi bölgeleri. Yani o dönemde yine Dürziler Haçlılarla beraber ittifak kurdular. Bölgede aslında yine son birkaç gündür yaşanan görüntülere benzer şeyler oldu. Tabii üstünden 1000 yıl geçtiği için insanlar hatırlamıyor ama hatırlayanlar hatırlıyor. Yani ne oluyor? Aradan 1000 yıl geçiyor. Dönüp dolaşıyor. Bugün burada kurulan Haçlı devletinin türevi İsrail devleti yine Dürzülerle ortaklık yapıyor. Dönüyor yine sanki kavga ediyormuş, dün kavga ediyormuş görüntüsü verdiği İsraillerle, Esad'dan kalanlarla onları birleştiriyor. Olaylar başladığı anda hemen gene yazmıştım. Dedim ki Hizbullah da bu konuya girer. Yani sanki İsrail'le kavga ediyor diye biz yıllardır biliriz ama şimdi döner İsrail'in desteklediği Dürzülere o Esad'dan kalan Nusayri ekiplerine Hizbullah da destek olur dedik. Dün Hizbullah açıklama yaptı. Biz de katılırız diye. Bugün için silah bırakmayacağız dedi. Yani büyük ihtimal hiçbir şey olmasa bile Lübnan'da bir karışıklık çıkartır. Tabii. Şimdi ilk başta zaten bunları anlatırken demiştim ki sonunda Hizbullah, Dürziler, PYD, İsrail topyekün Türkiye'ye doğru harekete geçecekler. Yani insanlar sanıyor ki ya bu hareket Şara hükümetine karşı. Değil. Değil. Bu hareket Şara hükümeti devirdiklerini varsayalım. Değil mi? Bir durur mu? Durmaz. Suriye'deki Türk bölgelerine girecekler. Afrin'e girecek, Cerablus'a girecek, Münbiç'in içine tekrar girecek. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda girdiği yerlere Türk üslerine saldıracaklar. Hadi Türk üstlerinden de çekildim. Türk üstte tamam arkadaş dedim. Buralar sizindir. Biz geri çekilelim. Bir sabah bir uyanırsın. Tam bu Mad Max görüntüsüyle bütün Suriye hattı boyunca yüz binlerce Dürzisi, PYD'si, Hizbullah'ı Toyota'lara binmiş Türkiye'nin içine girerken uyanırsın. Arkasında da İsrail savaş uçakları, İsrail ordusunun desteğiyle. Yani sen böyle evinde oturup ya bize kim saldıracak diye kahveni içerken televizyonu bir açarsın ki bütün Suriye hattı boyunca o Hatay'dan Cerablus'a
o Kamışlı'nın o taraflardan akın akın böyle Toyota'larla insanlar giriyor. Böyle girdiklerinde de böyle askeri üst noktalarına efendim işte güvenlik güçlerine doğru değil. Önüne gelen tüm halk görüyor. Herkes izliyordur artık herhalde bu işler. Çünkü böyle. Yani önüne gelen herkesi öldürerek Anadolu'ya girerler. Yani sonunda sen bu işlere bugün müdahale etmezsen döner dolaşır bunları Çankırı'da durdurmak zorunda kalırsın. Çorum'da durdurmak zorunda kalırsın. Yani Yani bu bahsettiğin güney hattı dediğimiz Beyrut'tan, Akdeniz'den Süleymaniye'ye kadar Türkiye'nin tamamen güneyini kapsayan bir bölge. tabii. Şimdi Türkiye'nin asıl savaştan önce şimdi ne yapıyor diye yukarıdan bakarsak eğer Türkiye şeyde Suriye'de Irak'ta değil mi? O Pençe Kilit harekatlarıyla Barzani ile anlaşması işte PKK ile işte tamam silah bırak içeride biz bu konuyu halledelim iç barışı sağlayalım çalışmaların tamamı asıl savaş öncesinde Türkiye'nin Beyrut'tan Süleymaniye'ye olan o hatta e, güvenliği tesis etmeye çalışıyor. Yani kendi güvenliğinin Türkiye'nin kendi sınırlarında başlamıyor. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'la Süleymaniye sınırı hattı boyunca başlıyor. Zaten bütün risk değil mi? Sana karşı bütün atağın geldiği yer neresi? Bu hattın hemen kuzeyinde. Senin sınırınla bu çizdiğim hat arasında kalan bölgede. Şimdi Yani barışçıl olarak YPG'ye de silah bırakması söylenmesi de bunun içinde dahilinde evet, zaten. evet. Şimdi tabii bugün PKK'dan gelip Cemil Bayık'tan açıklama vardı. Biz işte silah bırakmayız. Ancak işte şunu işte APO çıkarsa orada demokratik işte yasalar vesaireler işte kafasında demokratik şeyler derken ne varsa onu söylemiyor ama değil mi? İşte öyle Evet. geçiştirerek bunlar çıktıktan sonra ancak silah bırakırız diyor. Şimdi ben en başından beri şunu söyledim. Dedim ki bu içeride bir süreç olacak ama aynı zamanda da PKK tasfiye olacak. Yani kendi iradesiyle ya da değil. Bu sonunda onların vereceği bir karar. Ama şimdi bunu Irak tarafı için söyledim. Ama Suriye tarafı mümkün değil şeyi bırakmaz. Bu silahı bırakmaz. Dürüstler bırakıyor mu? Bırakmıyor. Değil Bırakmıyor. mi? Şimdi ateşkes sağlanacaktı. Gene içeride çatışmalar devam ediyor. Çünkü bu kendiliğinden olmuş bir çatışma değil. Yani Dürzülerle Bedeviler işte kazara birbirine omzuna çarpıp da bir kavgaya tutuşmuş değiller. Süreci itekleyen birisi var. Kim? İsrail. İsrail'in Evet. istediğini işte zaten tarihsel olarak 1000 yıldır birlikte hareket ettiği şeyle Dürzü tarafıyla alttan Dera üstünden değil mi? Bu artık sır değil. Hani anlatıyorduk önceden insanlara hama diyordu ama teşekkür ederim. Bak şimdi bunu 2024 12. ay. Bunu o Dürzülerle ilgili şeyi anlatırken, tarihsel sürecini anlatırken alıntılayıp hangi bölgelerde yaşadıklarını da göstermiştim. Yani şimdi Yani Dürzü nüfusu Lübnan'da var, İsrail'de var, tabii Suriye'de var. zaten burada. Yani burada aşağı yukarı 1 milyondan biraz fazla bir nüfusları var. 1-200 arası bir Dürzü nüfusu var. Bunun çoğunluğu Suriye'de yaşıyor. Yani 700-800 bin kısmı Suriye'de yaşıyor. Aşağı yukarı 200-300 bini şeyde yaşıyor. Yani Lübnan'la Lübnan. İsrail'de de paylaşmış durumda kalan. Hani 700 bin desek işte 300 bin yani 150 yani 200'er bin de yaşıyor. Lübnan'la İsrail'in içinde yaşıyor. Şimdi İsrail'in içinde yaşayan Dürzülerin çok da asker olarak Evet. İsrail ordusunda yer alıyorlar. Yani İsrail bunları asker olarak kullanıyor. Öyle söyleyeyim Türkçesi. Ve şöyle Yani, söyleyeyim, son ölen Dürzi askerler, İsrail'e ait Dürzi askerlerin ölüm haberlerini İsrail ordusu açıklamıyor. Aileleri söyleyince ortaya çıkıyor. tabii. Şimdi İsrail'in mesela bu işleri e, hem bırakamıyor, bak Dürzleri desteklemeyi, hem de açıktan konuşamıyor bile. Şimdi bu burada şimdi şu ana kadar ben onu geçen 2 gündür onu da yazıyorum. Şimdi bu İsrail için varan bir. Yani bugüne kadar ne yaptı? Ne olsa vurdu. Orayı vur. Amerika'yı çağır ona vurdur. Ee, kendim vur. Hiç şeyi yoktu değil mi? Hiç en ufak tereddütü yok. Yani nereyse Arap nere. aşiretlerine karşı ses çıkmadı ama. Evet şimdi bak 2 gündür sesi çıkmıyor. Yani açıklama bile yapamıyor. Şimdi ne olduğunu biliyor. Yani içine girdiği çıkmazı farkında yani şu anda farkına vardı. Ama buradan dönüşü var mı? Onun açısından diyor. Bir şekilde iteklemeye devam ediyor. Üstü kapalı bir şekilde iteklemeye devam ediyor. Yani Şimdi açıktan sence YPG kartını mı kullanacak yoksa hiç beklemediğimiz başka bir şey mi denemeye çalışacak? ya, deneyebileceği başka bir şey yok. Elinde 2 tane koz var. Bir tanesi Dürzler, bir tanesi
YPG, bir de Hizbullah. Bak jeton o. Artı bonus tarafı o. Yani Hizbullah'ı da bu işe katıp İran Irak içindeki İran milislerini de buna dahil etmeye çalışacak. Yani ilave ne yapabilir dersek bir şey daha var. Bir jetonu daha var. O da İran içindeki yine İran yanlısı gruplar var ya. Onları Evet. da bu çatışmanın içine çekmeye çalışacak. Yani aynı zamanda bu çatışma bütün şey hattına yayılmış olacak. Yani hem Lübnan'ın içine, hem Suriye'nin içine, hem İran içine e, sirayet etmiş olacak. Aynı zamanda dönecek İran içine de sirayet etmiş olacak. Yani Yani orada da İsrail zaten 7 Ekim'deki Hamas saldırısından sonra bütün çatışmayı sadece Gazze'de değil, Lübnan'a, İran'a, Suriye'ye, evet, Irak'a, tabii, her tarafa tabii yayma zaten, derdinde. zaten 7 Ekim'de ilk yazdığım şeylerden bir tanesi, dedim ki Gazze özne değil. Hatta böyle 3 kere üst üste yazıp Evet. paylaşmıştım. Gazze özne değil, Gazze özne değil, Gazze özne değil diye. Bu işin devam. Gazze sadece başlangıçtı. Gazze'nin Hamas'ın yapacağı hareketi Netanyahu biliyordu. Hamas öyle sürpriz bir baskın falan yapmadı. Kendileri açısından öyle zannediyor olabilirlerdi ama bunu zaten biliyordu. Netanyahu biliyordu. Buna izin verdi. Hamas'ın böyle bir atakla İsrail'in içine girmesine izin verdi. Kendi 11 Eylül'ünü yarattı dedi ya. Bu bizim için Evet. 11 Eylül'dür. E, Kendi 11 Eylül'ü hikayesini yaratmak için müsaade etti. Arkasından da zaten gördük. Zincirler halinde olaylar durmadan devam ediyor. Genişleyerek coğrafyaya yayılıyor. Şimdi burada bu işin içine hem Lübnan'daki Hizbullah'ı dahil edecek, hem de İran içindeki hem Hizbullah hem İranlı milisleri bu işin içine dahil edip daha büyük bir şeyi tetiklemiş olacak. Hani mezhep savaşını tetiklemeye çalışıyor. Daha doğrusu e, zaten coğrafyada vardı. İran e, ne yaptı? 13 yıldır kendine Şiilerini kurmak için bütün Suriye'den Yemen'e kadar mezhep savaşını tekrar körükledi. Bu zehri zaten eskiden de vardı. Yoksa demiyorum. Dün işte birkaç kere yazdık. Bu işler aslında Yavuz Sultan başlatmadı. Onu da söyleyelim. Tarihi bir gerçeği de söyleyelim. Bu işler başlatan Şah İsmail oldu. Yani insanlar kimse darılmasın, gücenmesin. Bu işlerin ilk başlatan Akkoyunlu Sünnileri, yani Akkoyunlu devlet içinde yaşayan bölgedeki Kafkasya'da, Azerbaycan'da, İran'da, Tebriz'de Sünni insanlar yaşıyordu. Basra bölgesinde. Sadece Türkler de değil, Kürtler de dahil olmak üzere. Şah İsmail bunları Şiiliği bir olarak aldığı için, siyasi bir güç olarak devşirmeyi tercih etti. Bu insanları katledip Anadolu'ya sürdü. Yavuz'un hareketi ondan sonra geldi. Yani ona tepki olarak da olmuş oldu. Tepki Yani olarak. Sünni Kürtlerin Anadolu'ya gelişi, hani Yavuz oraya gitti de hadi arkadaşlar biraz da Anadolu'da yaşayın, buyurun gelin diye öyle buraya gelmedi. Tabii Kürtler gene burada vardı. Yani yoklardı demiyorum. O Sünni Kürtlerin gelişinden bahsediyorum. Aynı o coğrafyadaki Sünni Türkler nasıl buraya geldiyse Sünni Kürtler de öyle geldi. Yani geldi. Şah İsmail'in baskısıyla geldi. Şimdi zaten vardı bu tarih boyunca. Ama durulmuştu Osmanlı ile beraber. Osmanlı İmparatorluğu 500 sene burada bunlar yaşanmadı bir daha. Üstü kapatıldı, acılar unutuldu. İnsanlar yeni bir hayat kurmuştu, yeni bir düzen kurmuştu. İşte ama Osmanlı yıkıldıktan sonra İran bunu tekrar ateşledi. Geldiğimiz yerde burası. Şimdi insanlar şimdi İsrail Netanyahu sandı ki ya İran'ı vuruyorum ses çıkmıyor. Ya İran öyle böyle bölgede zaten insanlar haz etmiyordu. Tamam ya vurma İsrail'i de sevmiyor ama İran'ı da sevmiyordu. Ondan böyle çok da böyle ciddi bir şeyler olmadı. Tepkiler verilmedi. Ama döndü bir tane Bedevi değil mi? Dün onu anlatmaya çalıştım. Tutar yanlış bir insana hani yanlış anladı orada da ya o bir metafordu. Filmden Evet, evet. örnek Cesur Yürek filminden örnek vererek. Yani onca insanı öldürürsün. Hiçbir şey olmaz. Yanlış bir tane adamın kadınını öldürürsün. Eşini öldürürsün. Büyük bir savaş başlatırsın. Bu da Yani öyle. bir kadının apartmandan atılması, ondan sonra işte bu Tabii, görüntülerin yansıması, yakılan çocuklar bir anda 41 tane tabii, aşireti birleştirdi. tabii. Şimdi İsrail artık daha önce başka bir hikaye işte Arzı değil mi? Falan böyle bir Evet. hikayeyle konuşuluyordu. Şimdi bölgedeki mezhep savaşının bir aktörü olarak konuşuluyor. Yani İsrail artık e, düzler üstünden burada mezhep savaşını aynı İran'ın yaptığının ikinci versiyonunu yapmış oldu. Ve mezhep savaşına taraf oldu ve mezhep savaşını başlattı. Şimdi ondan kıvranıyor.
Yani ne oldu? Bütün Bedevi, Suriye içindeki Bedevi Arapları harekete geçirdi. Sen bunları da vurursan Libya'dan Mısır'a, bak Suudi Arabistan'a, Suudi e, Arabistan. Ürdün'e, e, Irak, Suriye, bunları topla 6-7 milyon şey çıkar. Belki 10 milyona dayanır sayıları ve hepsi böyle silahlı Toyota'lı adam. Yani bir devleti yok, kuralı yok, karargahı yok. Hani nereyi vuracaksın? Kimseyi dinlemiyor. Çadırı var. Kimseyi dinlemiyor, devletlere bağlılığı yok. Yani içinde yaşadığı devlete önce aşiretine aidiyeti var. Yani önce aşireti, onun altında devlet. Şimdi böyle bir grupları durdurabilir misin? Senin sınırına gelmez ama tutar ülke içinde isyan çıkartır. Mesela örnek vermiştim. Tutar Ürdün'de bir isyan çıkar. Bedevi işte o aşiretleri bir isyan çıkartır. Ürdün kralını alır yani. Kralını alır aşağı. Zaten orada %50'si Filistin. Bunlarla bir Evet. birleşir. Al sana Ürdün. Yani şimdi ne dese gıkı çıkmayan Ürdün'den İsrail'e saldıran bir Ürdün doğar bir anda. Yani Evet. işlerin nasıl dönüştüğünü sınıf anlayamaz. Ondan Netanyahu'nun sesi çıkmıyor. Ama bu Şimdi bakacağız şeyi bakalım başka toparlayayım. hangi kartı çekecek yakın Şimdi zamanda. hani işin nereye varacağı kısmını söyleyeyim. Şu ana kadar hani şeyi anlattık. Süreçlerin nasıl buraya doğru evrildiğini Geldiğini. anlattık. He. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bu iş durulmaz. Yani o Suriye'de anlaşma sağlanabilir, bir an soğuyabilir ama tekrar alevlenir. Çünkü İsrail durmayacak, şeyi birleştirmek isteyecek. Bu amacından vazgeçmeyecek. Yani alttan alta şimdi direkt böyle değil mi saldırıyordu ama şimdi alttan o düzleri sürekli kaşıyacak. Şeyi birleştirmek için PYD'yi kaşıyacak. Sen aşağı in. Sen Dera'da bunların ikisini birleştirmek için uğraşmaya devam edecek. Bir an birleştirdiği bir an da olabilir. Bunu da söyleyeyim. Yani bir an olur. Hakikaten Dürzilerle PYD aşağıda birleşebilir. Yani bu birleşince işte o Yüzüklerin Efendisi işte 3 taş köşe teşkil oldu. Bir anda tarihin sonu gelmiş olmuyor. Bu kurulabilir bir süre. İsrail içeriye doğru asker de sokabilir. Ama sonunda bu işi çözecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri olmuş olacak. Yani sonunda işin geleceği yer Türkiye ile İsrail Suriye'de kapışmış olacak. Zaten başka türlü de bu çözülmez. Yani birisi aşağıdan senin üstüne doğru sürüyor. Sen de bunu kendini korumak zorundasın. Aslında burada şey olan da ahlaki üstünlük de Türkiye'de. Yani ve Türkiye'nin desteklediği gruplarda. Sen kendine bir alan yaratmak için insanları katlettirerek senin sınırına doğru yaklaştırıyor, sana doğru sürüyor. Bunu durdurmanın da zaten tek bir yolu var. Yani sen Dürüzlerle savaşarak, PYD'yi tasfiye ederek bundan kurtulamazsın. Zaten bu noktaya geldiğinde de İsrail'de karşına çıkacak. Yani kimse de şey yapmasın. Yani ya Kesinlikle. çıkar mı demesin, çıkacak yani. PYD ile beraber senin karşına çıkacak. Ve Suriye'de Türkiye ile İsrail e, bir kapışma yaşayacak. Hava kuvvetleriyle, hava savunma sistemleriyle İsrail'e bir tokat atmış olacak. Zaten İsrail ondan sonra o hep anlattığım o pasifize olma süreci diyorum ya bu varan bir. Şimdi bak sesi çıkmadı. Gelişmeler olur. Gene Şara hükümeti vesaire o Hizbullah üstünden bir kere daha tokatlayabilir. Gene durmaz. Bir daha harekete geçer. Hani çekirge 3 kere derler ya. Üçüncü sıçramasında da Türkiye'den tokat yiyecek. Ve bu sefer gerçekten şeye geri dönmüş olacak. Kendi ülkesine. Ama burada bir sonuçla daha karşılaşacak. Geçen gün onun tweetini de atmıştım. Dedim ki bu iş biter. Bir bakarsın Tel Aviv'de 1,5 milyon şey bulursun. Düzlüğü'de seni destekleyen, Kürt demiyorum. Bak yanlış anlamasın arkadaşlar. Çünkü bu şeye ne kadar değer verdiğimi herkes biliyor. Yani Evet, bu evet. Türk barış sürecine ne kadar değer verdiğimi, ne kadar önemsediğimi 2 yıldır aynı cümleyi yazarım. İsrail Türk, Kürt, tarafını, Arap, Siyonist tarafı tutanlar, Siyonist tarafı tabii, tutanlar. tabii, Yani tabii, ırk tabii. olarak Kader başında söylemiyoruz. Siyonist tarafı tutan kim hep varsa. altını çizerim. Tabii. Burada İsrail'e destek olan PYD taraftarları düzlerin hepsi için de söylemiyorum. Çünkü ara ara açıklamalar Kesinlikle. yapıyorlar. Arkadaş biz de devlete bağlıyız. Bu taraf Siyonizme entegre diye. Yani İsrail'e Siyonizme entegre olmuş PKK'sı, işte o PYD'si, Dürzileri, Hizbullah. Mesela Hizbullah'ın içinden de belki çıkar. Ya arkadaş biz İsrail'le şimdi değil mi? İnsanların hepsi aynı kefeye konulmaz yani. Orada da çıkabilir belki. Der ki ya biz İsrail'in oyuncağı değiliz. Biz buna dahil olmayacağız diyenler de çıkabilir. Ama
İsrail'e taşıran olan, bunun uzantısı olan hepsi işin sonunda döner Tel Aviv'e gitmek zorunda kalır. Çünkü bu tarih boyunca böyle oldu coğrafyada. Nasıl Sünni Türkler, Kürtler Şah İsmail'den darbe yiyince Anadolu'ya çekilmek zorunda kaldı. Nasıl Esad, İran, değil mi? Türkiye içeri girmeden önce kim vardı orada? Rusya vardı, Amerika vardı. Cerablus'tan biz içeri girmeden önce Rusya, değil mi? Ruslar 50 tane şehit verdik yani. Evet. İran'ı hepsi vardı. Oradaki Sünni Araplar, Türkler ne yaptı? Türkiye'ye kaçtı. Şimdi savaşı kaybeden taraf, yani iteklenen taraf diğer tarafa doğru bir göç hareketleri olur. Bunu onun için yazdım. Ve bu zaten İsrail'in pasifize olma süreciyle de biraz da uyumlu da bir durum olur. Yani Siyonizmi destekleyenler, İsrail'i destekleyenler, İsrail kaybettiği zaman diyecekleri İsrail'e şu: ben gider. sana hizmet ettim, bu Tabii. bölgede yaşayamıyorum, Tel Aviv'e geldim ya Sen de da yaşayacaksın. neredeyse. Tabii bak, sen de yaşayacaksın ve İsrail de bunu kabul etmek zorunda kalacak. Şimdi şeyden değil. Yani bunlar acımaz kimseye. Yani acıdığından ya tüh tamam neyse benim için savaşta hadi buyur gel Tel Aviv'de beraber yaşayalım diye Demez. değil. İçerideki Dürzüler isyan edecek. Orada da Kürtleri koyuldu zamanında, işte yok 13. kol vesaire hikayelerinde yalanlarını pazarlamak için. Orada hareketlilikler oluşacak. Sen madem böyle dedin o zaman alacaksın diye ve şeye mecbur kalacağı için alacak. Yani sayısını yani öyle şey olmayabilir. Yani 100 bin olur, 300, 500 bilemem onu. Ama bir sayıyı içeri alacak. Zaten İsrail'de de öyle bir nüfus yok. Yani senin şey dediğin yerde, Tel Aviv merkez dediğin yerde nüfus zaten 450 bin. O mıntıkada 4,5 milyon. Yani İsrail'in %50'si zaten Tel Aviv'le şey tarafında yaşıyor. Evet. O alanda yaşıyor diyeyim. Bunlar da zaten birinci sınıf Yahudi dedikleri, devletin kendilerinin sahibi dedikleri, işte Polonya'dan, Almanya'dan gelen o Eşkenaz Yahudileri dedikleri Yahudiler. insanlar yani. Hem de devletin sahibi kendileri görüyorlar, hem de işin işte en kaymak sınıfı bunlar. Kendi aralarında öyle bir şey de var. Tabii Diğer tabii, işte yönetici şeyler, sınıf var. Kuzey Afrika'dan, İspanya'dan vesaire Rusları bile, onları da Aşkenaz diye biz görsek bile onları bile bir altta görürler. Yani Tabii tabii, işte Etiyopya'dan getirdikleri Yahudiler var. tabii. O siyahlar falan onları külliyen 5. sınıf Yahudi falan onlar. Yani öyle bizi ilgilendirmez. Kendi içlerindeki şeyden bahsediyorum. İlk kurulurken çünkü işçi en alt vasıflı işleri bunlara vermişler. Yani oraya toplanırken işte elit tabakasında Avrupa'dan, Polonya'dan, Almanya'dan gelen Yahudiler almış. Yani şeye bak, İsrail'deki partilere hepsinin lideri şeydir. Eşkenaz Yahudileridir. Evet. Yani alt tabakadan yükselmesine izin vermezler bunların yani. Neyse bu işin tarafı ayrı. Ne olmuş olacak? İçeriye böyle bir nüfus aldığında hem tokat yemişsin, kendi içine çekilmişsin, hem böyle bir göç almışsın. İçerideki demografik yapı şimdi Türkiye gibi değil herkes. Yani Türkiye değil mi 8-10 milyon sığınmacıyı kaldırdı. Tam bizim burada da çok Kaldırabiliyor. kargaşalı oldu ama öyle böyle Türkiye kaldırdı. Türk insanı o kadar göçmeni öyle böyle idare etti, kaldırdı. Ama her ülke bunu kaldıramaz. Mesela Avrupa'ya 50 bin kişi gidiyor, ortalık birbirine giriyor. Ee, İsrail'de de aynı şey olacak. Yani bugünkü yönetime İsrailler kendisi isyan edecek. Hem devleti yıkılma noktasına getirdiniz diye Netanyahu'yu işin özü sonunda Netanyahu'yu kendileri götürüp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne kendileriyle teslim edecekler. Ki başlarına Orada daha fazla bir şey gelmesin diye. tabii. En sonunda da işte bunların hepsini Netanyahu'nun üstüne yıkacaklar. Diyecekler ki biz böyle bir diktatör, kendileri söyleyecek bunları yani. Bu adam yaptı, bu adam etti. Zaten ülkeyi de bu hale getirdi. Bir sürü göçmen mülteci soktu ülkeye. Ülkenin içindeki huzur ortamı bozulmuş olacak. Ve şeyin işte şeyden itibaren 1948'den itibaren yani bir yükselme devri ise diyelim İsrail'in bu yıl 2025'e kadar olan kısmını 2025'ten geriye doğru da artık şeye düşüş, çöküş dönemine doğru girmiş olacak. Aynı zamanda işte bu zaten insanlar şuna da dikkat etsin. Konuyu çok dağıtmayayım ama mesela Amerika'da da aynı dönemde değil mi? Bu Ada Epstein işleri köpürdükçe köpürüyor. Trump'ın üstüne baskı geldikçe geliyor. Yani hem burada varan biri yedi Bedevilerden, aynı zamanda Amerika'da da bir varan bir de oradan yiyor aslında şu anda. Zaten Yani dünya çapında da büyük bir nefret var Gazze'den dolayı. tabii aynen öyle. Yani orada yaptığı soykırımdan dolayı Avrupa'da
insanlar artık hoşgörüyle karşılamıyor bunları. Aslında farkında değiller ama e, hem Amerika'da hem Avrupa'da e, birer sarı kartlarını aldılar ve bu iş devam edecek. Burada da Bedevi hareketiyle ilk varan birini aldılar ve sonunda Türk ordusundan yiyecekleri tokatla da e, süreci tamamlanmış olacak ve kendi ülkelerine çekilmiş olacaklar. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir sonraki videoda anlatacağımız, şimdi daha da iç içe sokmayalım diye ayrıca bir videoyla anlatalım istedik onu. Bir sonraki videoda anlatacağımız Güney Duvarı'nın yıkılma süreci ve Suriye'nin Birleşik Devletlere bağlanma sürecinin de bir katalizörü, bir taşı döşenmiş olacak. Başlangıcı olacak. Başlangıcı olmuş olacak ve bu olaylar, bir daha söyleyelim, asıl beklediğim, o anlattığım 2032 savaşından önce olmuş olacak. Yani savaş başlamadan önce Türkiye o Beyrut'tan Süleymaniye'ye kadar olan hattı güvenli hale getirmiş olacak. Yani bu önümüzdeki birkaç yıllık hikaye bu. Yani bunun için 7 sene beklememize gerek yok. Önümüzdeki birkaç sene içinde bunların gerçekleştiğini görmüş olacağız yani. Zaten yeterince hareketlendi. Herkes kartını sürüyor, seyrediyor. Sonra tekrar bir kart daha sürüyor. Hüseyin, ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyoruz izleyenlere.